Skyblock Minecraft'ın en eski haritalarından ve bu videoda Skyblock'taki bütün başarımları alıyorum. İlk görevimiz tabii ki bir tane odun elde etmek ve kaldı geriye 45 tane daha başarım. Herhalde zorlanmadan yaparız. Önce şu odunları kırmam gerekiyor. Fidan da elde etmeliyiz çünkü fidan elde ettiğimizde ekstra bir başarım daha alacağız. Aha geldi fidanımız. Lütfen düş başarımını da almış olduk. Hemen buraya ekiyorum ve elma da çıkarmamız gerekiyor. O kadar şanslı olduğumu düşünmüyorum bu arada. Evet, elma çıkmadı ama en azından 2 tane çubuğumuz var. Karşıdaki adaya tabii ki de gideceğiz ama ben daha buradaki sandığa bile bakmadım. Lav kovasıyla buz çıktı. Ki klasik Skyblock oynuyoruz. Daha fazlasına gerek yok. Ben her şeyden önce bir çalışma masası yapmam gerektiğini düşünüyorum ki bunun da bir başarımı vardı tabii ki de. Ardından tahta kazmamı ürettikten sonra 3. başarımımızı da aldık. Gitgide de daha fazla başarım gözükmeye başladı. Mesela bizden kırıktaş jeneratörü yapmamızı istiyor ve burada örnek görsel var. Vay be, oyun bana Skyblock'u anlatıyor. İnanılmaz gerçekten. Gerçi doğru, bu haritayı sadece ben oynamıyorum. Yıllar önce Skyblock oynadım, belki unutmuşumdur falan filan. Şaka yapıyorum. Öncelikle burayı bir kırmamız gerekiyor. Hemen geliyorum. Şimdi en alt tabakanın çimlenmesini beklerken buraya kırıktaş jeneratörü yapmamız gerekiyor tabii ki de. Ama hayır, toprak boşluğa gitti. Evet, böyle iş kazaları maalesef olacak ve çim bloğumuz da gelmiş. Hemen lavı yerleştiriyorum. Diğer tarafa da suyu koyduğum anda kırıktaş jeneratörümüz hazır. Ayrıca ağacımız da sonunda büyümüş. O zaman burada biraz kırıktaş toplayayım ve adayı genişleteyim. Toplam 70 tane toprağım var. Yani yanımdakilerle beraber 79 yapar. Kısacası 2 tane toprağımız aşağı düşmüş. Kırıktaş jeneratörünü de bu şekilde yaptım. Tuzak kapısını yerleştirdiğimde ve bloğu kırdığımda tekrardan kırıktaş oluşabiliyor. Öncelikle tabii ki güvenlik önemli olduğu için etrafı kapatacağım bu şekilde. Ve bunu da yerleştirdiğimde tüm kırık taşlarımız bitti. O yüzden ben biraz daha taş toplayıp hemen geliyorum. Burada kırık taşları topladıktan sonra alanı artık tamamen düzledim. Evet, mekanımız güzel oldu ve 2 tane büyük ağacımız var. Öncelikle balta yapıyorum ve 2 ağacı da yok ediyorum. Evet, bir sürü fidan ve çubuk çıktı. Ayrıca bir elmamız da var. Onu da aldığım gibi bir başarımı daha tamamlamış oluyoruz. Şimdi bizden istediği basit görevleri yapmak istiyorum. Bir tane tahta çapa, fırın ve aynı zamanda da odun kömürü istiyor. Ve her birini yapmak gerçekten çok kolay. Hatta bunlar bize yetmez. Bir tane de meşale yaptığımızda tekrardan başarım alıyoruz. Şimdi tarıma geçiş yapmalıyız. O yüzden karşı adaya gideceğim. Tohum falan çıkabilir belki. Ama eyvah, ben az önce fark etmeden çimenli toprağı da kırdım buradan. Yani her yer beton olmasın diye tutacaktım ve şu an her yer beton. Neyse, görevleri yapsak yeter zaten. Hemen karşıya yol yapıyorum ve kum platformun altında kaplıyorum. Önlemimizi almış bulunmaktayız ve buradan bir tane kum kırıyorum. Evet, düşmedi. Çok eskiden Minecraft oynarken bu bloklar bir anda aşağı düşebiliyordu bu arada. Ama Skyblock bile gelişmiş. Sandığa baktığımda 10 tane obsidyenimiz var ve obsidyeni elde ettiğim için bir başarım daha aldım. Açıkçası diğer eşyalar çok da işime yaramaz gibi duruyor ama yine de toplayacağım. Bence hazır obsidyenleri toplamışken buraya bir Nether portalı yapsak iyi olur. Şimdi Nether'a geçebilmek için oyun bizden lavları kullanmamızı istiyor. Yani eski bir taktik. O yüzden tahtaları hemen buraya yerleştiriyorum. Ardından lavı da koyduktan sonra biraz beklememiz lazım. Birkaç dakika sonra. Evet, sonunda portal açıldı. Hemen Nether'a geçiyorum ve başarımı aldık. Burada 2 tane Nether yumrusu var. Bunları alacağım tabii ki de. Belki lazım olabilir. Ve nedense sandık olmaması garip geldi. Acaba tam olarak burada Enderman doğabiliyor mu merak ediyorum da bulunduğumuz biyoma bakacak olursak Enderman falan doğmaz. Ama çok da sorun değil. Enderman bulabileceğimiz biyomlara gideriz. Asıl sorunumuz bence Blazer'i bulmak. Her neyse, ben tekrardan geri dönüyorum ve tarıma başlıyorum. Ben biraz plan yaptım. Neredeyse tüm başarımlar için bize mob farmı gerekiyor. Şimdi mesela mobları öldürmemiz, cadı bulmamız, demir elde etmemiz falan gerekiyor. Ve bu bahsettiğim her şeyi mob farmı ile yapabiliyoruz. Ancak mob farmı yapabileceğimiz materyalimiz bulunmuyor. Onun için de bir sürü kırık taşa ihtiyacımız olacak. Yani ben kırık taş toplayıp hemen geliyorum. Saatlerce kırık taş kırdım ve yaklaşık 7 tane taş kazma kırıldı. Ama artık bu kadar taşımız var. Şimdi mob farmını tam olarak bu tarafa yapacağım. Umarım bloklarım yeter de misafirimiz varmış. Seni kestiğimde altın elde edebilir miyim acaba? Deniyorum ve herhangi bir şey çıkmadı. Neyse, mob farmını yapıp hemen geliyorum. Ve bunları da yerleştirdiğimde kırık taşlarım bitti. Farmı da tamamlayamadım. Ve saatlerce uğraşmamın emeğinin bu olmasını beklemiyordum. Şimdi daha fazla kırık taş toplamam gerekiyor. Tekneyi iyi ki yapmışım, yoksa suyum yok ekstradan. Su problemini daha sonradan çözeceğiz. Ancak şimdilik bir kazma daha üretiyorum. Ardından taş toplamaya devam.
şimdi bloklar yeterli olur diye düşünüyorum ama tuzak kapılarına da ihtiyacımız var. O yüzden buradan bir sürü odun toplamam gerekiyor. Ve sonunda hazırım. Buradaki ağaçları yok ettim. Yukarı çıkmam gerekiyor ve bunları yapmak gerçekten yorucuydu. Yani birkaç dakika içerisinde izlemiş olabilirsiniz ama ben 1,5 saattir materyal topluyorum. O yüzden videoyu beğensen çok iyi olur. Şimdi blokları koyma işine devam ediyorum ve mob farmını bitirdim. Hatta moblarımız doğmaya başlamış bile. Bunları keseceğim tabii ki de ama kılıç üretmem lazım. Çünkü tam olarak böyle bir başarım var. Taş kılıcıyla mob öldürmek. Hemen taş kılıcımı ürettim ve şimdi burada her kestiğim mobdan bir sürü başarım alacağım. Öncelikle bunu zaten aldık. Zombi öldürdük, iskelet öldürdük, creeper öldürdük. Sadece örümcekleri öldüremedik. Onların da zaten keyfi isterse aşağı düşüyorlar. Bir ara keseriz onu da. Buranın altında normalde huni olması gerekiyor ama demirimiz yok. Diyecektim de o da hızlıca geldi. Hatta onun da bir başarım vardı. Bir zombiden demir külçesi elde etmek. Onu da yapmış olduk. Yani çok kısa bir sürede bu kadar fazla eşya çıkarabilmek güzel gerçekten. Hatta şu patatesi de ekebiliriz. Gerçekten şu an işler hızlanmaya başladı. Hem hızlıca başarımlar alabiliyoruz hem de karnımızı artık doyurabileceğiz. Saatlerdir orman meyveleri kemiriyordum ve bu durumdan hiç mutlu değildim. Her neyse ben burada mobları kesmeye devam edeceğim. Daha fazla demir toplayıp ve aynı zamanda cadı bulup hemen geliyorum. Ha, cadı geldi bile ama bunu nasıl alabiliriz bilmiyorum. Yani diğerlerine vurmadan bunu almamız gerekiyor. Abi cadı kurtarma operasyonuna hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle buranın üstünü bir kapatmak istiyorum. Tabii şimdilik geçici bir tadilatımız olacak. Moblar yukarıda birikebilir, hiç problem değil. Şu creeper öldürelim. İskelet de gittikten sonra artık cadıyla baş başayız. Şuraya cadı için bir platform hazırlayacağım. Etrafını kapatmam gerekecek. Aynen, sanırım şu an hiçbir problemimiz yok. Şöyle gelmeni rica edeceğim. Kafası çarpıyor galiba. Abi ilerle şuraya doğru. Beni zehirleme. Beni zehirleme. Kendin de zehirleniyorsun zaten. Hadi otur şuraya. İşimi zorlaştırma lütfen. Teşekkür ederim. Şöyle kapatıyorum etrafını da. Ve görevimiz başarıyla tamamlandı. Şimdi şu kısmı da kırmam lazım. Merhabalar. Hayır hayır hayır, patlama. Son anda. Tamam, diğer blokları da kırıyorum ve tadilatımız bitti. Şimdi cadıyı neden hapsettiğimi düşünüyor olabilirsiniz ki çok mantıklı bir soru olur. Size söylemeyi unuttum. Bir tane başarım vardı. Galiba şuydu. Aynen, bir cadıyı tekneye hapset. Ama bunu almamış gözüküyoruz. Sebebi çok basit, çünkü cadıyı tekneye koyduktan sonra sürmemiz gerekiyor. Ama canım şu anda inanılmaz az. Şimdi öncelikle karnımı doyurdum. Şunu çözmem lazım. Merhabalar cadı. Bindim. Aynen, başarımı aldım. Çıkıyorum. Görüşmek üzere. Aha, bir tane Enderman gelmiş ve Ender incisini de elde etmeyi başardık. Ama ben çimen elde etmek için Enderman lazım demiştim. Çimeni nasıl elde edebilir ki? Etrafta çimen bloğu yok. Onun için o zaman tüccar köylüyü beklememiz gerekecek. Tüccar köylü geldiğinde onunla hallederiz yüksek ihtimalle. Ha, bu arada örümceği öldürdüğüm, aynı zamanda da Enderman'i kestiğim için 2 tane daha başarım aldık. Demir çıkartabilmek için 1 saat boyunca mob farmında zaman geçirdim ve artık 7 tane demirimiz var. Ayrıca zombi köylü de geldi. Abi yine burayı açıyorum ve cadının yanına oturtmayı başardım. Şimdi eğer ki altın bulursak, ki onu da Nether portalından geçerek bulabiliriz bence. Buradaki köylüyü iyileştireceğiz. Tabi bana saldırmazsa cadı çok iyi olur. Ardından tekrardan bir başarım da almış olacağız. Önce şunları bir keseyim. Hadi bir tane daha demir külçesi ver. Çünkü birkaç tane görev birden yapacağız demir külçesiyle. Ama gördüğüm kadarıyla demir falan vermemiş. Her neyse, hemen Nether'a gidiyorum ve bir platform yapıyorum. Evet, şimdi böyle bir mekan yaptım. Umarım burada zombileşmiş piglinler doğabilir. Onlardan altın elde etmemiz gerekiyor. Ama onun yerine magma blokları doğmaya başladı. Evet, bu bayağı bir beklenmedikti. Bilemiyorum lazım olur mu ama birkaç tane magma kremi alacağım. Evet, bu taraf çıldırmaya başladı. Çok fazla magma küpü var ve diğer tarafa da yaptım. Ve orada işe yaradı tabii ki de. Çünkü yanlış yere yapmışım. Sizi dikkatli bir şekilde kesmem gerekiyor. Çünkü hepsi bir anda saldıracak. Umarım aşağı düşmezsiniz bu arada. Şöyle birinize vuruyorum. Aynen abi. Oha, bir dakika. Bunu beklemiyordum işte. Hatta birbirlerine vuruyorlar şu anda. Bana altın parçası vermeniz yeterli arkadaşlar. Hadi yaparsınız. İnanıyorum size. Bu birazcık üzdü. Hadi artık. Aha, birkaç tane vermişler bile. Eyvallah hocam. Ve son olarak seni de kestiğimde kaç tane var bakalım? 6 tane altın parçası. Yani bence fena değil. Şimdi biraz daha kesmem gerekiyordu. Oha, ne oluyor? Buraya nükleer falan atmamız lazım. Tekrardan doğmuşlar bile. Ama bize 72 tane altın parçası lazım. O yüzden alırım, bir kolay gelsin. Abi bize tam olarak 72 tane gerekiyordu. 2 tane de altın külçesi geldiğine göre 72 yapıyor zaten burası. Yapmam gereken tek şey dünyaya geri dönüp bir tane altın elma yapmak. Abi selamlar, şimdi zayıflık iksiri atman lazım. Şu köylüye gelsin ama zombi köylü...
Ne yaptın lan? Hocam öyle değil bak. Aynen. Şu an zehirledin de ne yaptın anlamadım. Altın elmayı deniyorum. Hala daha veremiyorum. Abi zayıflık iksiri atman lazım. Galiba şu an zayıflık iksiri içiyor. Burnunu da kaldırıyor. Hadi be hocam, zayıflık iksiri at artık. Şu adamı iyileştirmem lazım. Zaten bir köylüyü tekneye hapset görevini de bunu yaptıktan sonra yapabiliriz. Yani ikisini aynı anda yapacağız hadi. Aynen öyle. Şimdi o kenarda iyileşirken seni de öldüreyim ki ona saldırama tekrardan. Aynen. Sen burada takıl, iyileş. Ben birazdan geleceğim. O sırada burada birazcık zombi keserek demir toplamaya çalışabilirim. Bu arada mob farmında su kullanmamış olmamıza rağmen oldukça verimli olduğunu söyleyebilirim. Eğer sınırsız su kaynağı yaparsak çok daha verimli olacak bu arada. Aha, sonunda zombi doktoru başarımını alabildik. Şimdi seni tekneye bindiriyorum ve merkeze götürüyorum. Bu arada başarım alamıyormuşuz çünkü zombi köylüyü taşımamız gerekiyor teknede. Hocam sen burada dur. Yüksek ihtimalle başına bir şey gelmez diye düşünüyorum. Şimdi bize zombi köylü gerekiyor ve zombi köylü burada. Ama onu dikkatli bir şekilde çıkarmamız gerekiyor ve patlama. İskelet beni kurtardı ve ciddi olamazsın. Disk de düştü. Ama biraz acele etmem lazım. Üst kısmı kapatmalıyım. Daha fazlasının düşmesini istemiyorum. Şimdi tek tek her birinizi öldüreceğim. Sadece zombi köylü kalmalı. Ve tamam, şu an herhangi bir sorun yok gibi gözüküyor. Sadece oradan aşağı ineceksin. Ve şu tekneye oturacaksın. Hadi yaparsın tekte. Hadi. Aynen, süpersin. Şimdi ben de tekneyi sürdüğüm anda en azından başarımı yaptık. Aynen öyle. Şimdi zümrüt de elde etmemiz gerekiyor. Onun için en kolay işçi tezgahını yapacağım. Yani neydi hatırlamıyorum adını. Gübre variliymiş. Bunu yanına koyuyorum. Ve 20 patatese bir tane zümrüt istiyor. Tabi bizim patatesimiz vardı da keşke birazcık daha patatesim olabilseydi. Gerçi benim mob farmım var ve bir sürü de kemiğim bulunuyor. Ve ayrıca sandıkta da 10 tane patatesim varmış. Abi sadece birazcık beklemeni rica edeceğim. Hemen patateslerin geliyor. Şöyle 20 patatesi bir tane zümrüt alıyorum ve bir başarımı daha tamamlamış olduk. Şimdi bizden büyülü kitap falan da istiyor. Ama biz bunu kırsak bile başka bir meslek alamayacak. Yani keşke şuradaki zombi köylüyü öldürmeseydik. Neyse, bu başarıma daha sonradan döneriz. Şimdilik başka bir şey var mı diye bakıyorum. TNT yapabiliyoruz. Sonuçta kumlarımız var. Ayrıca bir sürü de barut çıkardık. Skyblock'ta TNT ile pek işimiz yok aslında ama yine de görev görevdir. Bu arada şimdi akşam oldu ve ben yatmak istiyorum artık. Şuradan birazcık ip alacağım ve bunları yüne dönüştürüp hemen yatak üretiyorum. İyi uykular köylü. Yani tekne üzerindesin gerçi ama neyse. Bu arada burada 2 tane görev var. Biri sınırsız su kaynağı yapmamızı sağlıyormuş. Diğeri de lavın ikincisini istiyor. Yani kazan yaparsak lavın ikincisini elde edebiliriz tabii ki de ama suyu nasıl elde edebileceğimizi tam olarak anlamadım. Bir de tüccar köylü lamasının sesi geliyor. Aha, yukarıda tüccar köylü var. Selamlar abi, neler satıyorsun acaba? Podzol satıyor, hem de 3 tane zümrüte. Bunu almam lazım. Ayrıca köklenmiş toprak da alabiliriz. Yosun bloğu çok işimize yarar. Hatta bunu alırım. Bir dakika, zümrüt lazım, zümrüt lazım. Çok heyecanlandım şu anda. Abi sen şöyle aşağı inmez miydin? Öyle in çık çok zor olacak. Ama şu yosun bloğunu hemen cebe atıyorum. Ve diğer zümrütleri elde edebilmek için şuradan birazcık daha patates toplayacağım. Patatesleri satıyorum ve 3 tane zümrüt aldım. Ve hemen şu podzolları da satın aldığımda kafam rahatladı gerçekten. Şimdi podzol üzerinde moblar doğabileceğinden dolayı bu iki görevi yapabiliriz diye düşünüyorum. Ancak şunu nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Çünkü Enderman bir çimenli toprak elde etmesi lazım. Ardından onu da biz kesmeliyiz. Çimenli toprağı da elde etmeliyiz. Ama çimenli toprak yok ve podzol da çimenli toprak olarak saymıyor. Ben biraz daha zümrüt ve zümrütlerle de podzol alıyorum. Şimdi bir platform yapacağım. Üzerine de podzolları yerleştireceğim. Umarım moblar doğabilir. Ya inekler, koyunlar, onlardan bahsediyorum. Bu arada bizim miselyum bloğumuz da varmış oyunun başında gelen. Keşke bunu koysaydık da o sırada moblar doğsaydı. Neyse, herkes hata yapabilir arkadaşlar. Bilirsiniz. Şurada yaratıkların doğmasını istemediğim için aydınlatıyorum. Ardından podzolları farklı yerlere koyacağım. Çünkü çimlenmesini istiyorum. Daha doğrusu çimlenmek denmez de podzollanmasını bekleyeceğim. Yanlarına toprakları koyuyorum. Bağlantıları da var zaten. Birazdan buradaki her yer podzol olur herhalde. O sırada bu görevi inanılmaz merak ettim. Bunun için toprak ve su lazım bize. Hemen buradan suyu alıyorum. Zaten topraklarım da envanterimdeydi. Şimdi oradaki açıklamayı iyice okudum ve mantık tamamen şuraya kemik tozu basmak. Ama envanterimde kemik tozu yok. Evet, tam heyecanlandığım ve merak ettiğim anda buraya kadar gelip sadece kemikleri alıp geri dönüyorum. Hadi bak, herkes bu anı bekliyor. Tıkladım.
Evet. Bir saniye, şu an sınırsız su kaynağı oldu mu bu? Alıyorum bir tane su. Ciddi olamazsın sen. Yosunlarla yapılabildiğinin tabii ki farkındayım ama burada yapabileceğimiz hiç aklımın ucundan geçmezdi. Şu anda sınırsız su kaynağımız olduğuna göre çok fazla şey yapabiliriz. Mesela mob farmını geliştirebilirim. Ayrıca sınırsız su kaynağı da burada durmamalı. Çok saçma gözüküyor. Buraya sınırsız su kaynağını yerleştirdim bile. Niye 3x3 diye sorarsanız yani birazcık estetik dursun diye. 2x2 olunca eşit durmuyordu. Gerçi diğer hiçbir şey de eşit durmuyor ki. Şunun haline baksanıza, çok saçma. Neyse, görevler kısmına baktığımda bir tane kazan yapmamız, ardından da lav toplamamız gerekiyor. Zaten daha fazla demire ihtiyacımız olduğu için arkadaki mob farmında kasılırken bir yandan da lav oluşur. Bence çok mantıklı. O yüzden demir külçeleriyle bir tane kazan üretiyorum. Ve şimdi kazanı tam olarak buraya yerleştirip lavı da koyduğumda aslında mantıksız bir şey yaptım. Çünkü damla taşına da ihtiyacımız var. Tüccar köylü satıyor mu bilmiyorum. Tüccar köylü kaybolmuş ve yeni tüccar köylü gelmiş. Bu arada bizim yeni bir fidana daha ihtiyacımız vardı. Umarım fidan da çıkar. Damla taş çıkıyor muydu hatırlamıyorum da. Fidanımız yok ama damla taşımız var. Bir saniye. Zümrütüm sandıktaydı. Abi sandıkta zümrütümüz yok. Başka bir şey satıyor musun? Aha, bal kabağını zümrüt satıyor. Şurada bir bal kabağım vardı. Abi şu an her şey arka arkaya denk geliyor ve çok şanslıyım gerçekten. Hemen zümrütü veriyorum ve damla taşını alıyorum. Bu arada damla taşı aldığımız için bir başarım daha yapmışız. Yanlışlıkla haberim yoktu bundan. Neyse, hemen yatağa yatıyorum ve sabah olduğu gibi burada düzeneğimi kuracağım. Yukarı lavı koyacağız. Buradan da damla taşıyla beraber kazana akacak. Onun için tabii ki de lavı üste koymamız gerekiyor. Yerleştirdim ve yavaştan damlamaya başladı. Böylelikle sınırsız lav yapabiliyoruz ve ikinci lavı da elde ettiğimizde tekrardan başarım alacağız. Ama artık demirim kalmadığı için burada birazcık demir kasmam gerekiyor ve bu kesinlikle en zor görevlerden biri. Abi şu demir çıkma ihtimali o kadar düşük ki gerçekten sıkıldım artık ve lav gelmiş. Ama bu lavı şu anda alamayacağım. Çünkü bunu alsam bile başarımı yapmış olmuyoruz. Yukarıda bir tane daha lav var. Elimizde de var. Ama başarım da bizden istiyor ki lav dolu 2 tane kovan olsun. O zaman bunu buraya yerleştiriyorum. Sanırım ben 3 tane demir çıkarana kadar koleksiyon yapacağız burada. 2 tane demir hızlıca çıksa da 3. demirin çıkması oldukça uğraştırdı. Ama sonunda başardım ve bir tane daha lavımız var. Hızlıca bir tane daha kova üretiyorum ve lavları envanterime aldığımda tekrar bir başarım daha aldık. Ama yapmamız gereken çok daha fazla görev bulunuyor. Ayrıca bunu nasıl yapacağımızı hala daha bilmiyorum. Etrafta hiç çimenli toprak yok. Maalesef onu oyunun başında kırdım ve ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Eğer ki bir çözümün varsa ikinci bölüm için yorumlara yaz. Videoya beğeni atarsan ikinci bölüm hızlıca gelir. Ekrana çıkan videoları da izleyebilirsin. Hoşça kal.